Bir zamanlar dağların arasında saklı küçük bir köy vardı. Köyün üzerinde kara bulutlar toplanıyordu. Ağaçların dalları uğuldayarak eğiliyor, rüzgar etrafı sarıyordu. Bu rüzgarın bir anlamı vardı. Fısıldıyor, konuşuyordu. Köyde kimse bu rüzgarın dilini bilmiyordu. Birisi dışında. Asya. Asya rüzgarla doğmuştu. Onun doğduğu gece köyde görülmemiş bir fırtına patlak vermişti. Annesi o günü hep anlatırdı. Bir fırtına kopmuştu ki sanırsın dağlar yerinden oynadı. Rüzgar öyle güçlüydü ki eski ağaçları kökünden söktü. Sonra aniden durdu. Sen gözlerini açtığında işte o an rüzgar sustu. Asya büyüdükçe rüzgarın ne dediğini anlar oldu. Onunla konuşuyor, oyunlar oynuyordu. Rüzgarın Asya ile bir bağı vardı. Ona fısıldar, yön verir, adeta onunla dans ederdi. Asya, rüzgarı kontrol edebiliyordu. Ama bu güç, köy halkını hem büyülüyor hem de korkutuyordu. İnsanlar Asya'ya bakarken saygıyla karışık bir ürperti hissediyor. Onun köyün sıra dışı kızı olduğunu fısıldıyorlardı. Bir gün köy meydanında büyük bir kalabalık toplandı. Kadınlar, erkekler, çocuklar hepsi endişeyle bakıyorlardı. Günlerdir köyde tuhaf şeyler oluyordu. Günler kısa, geceler uzun sürüyor, zaman adeta akışını kaybediyordu. Köyün yaşlıları bitkilerinin çiçek açmadan solduğunu, gökteki ayınsa garip bir hızla hareket ettiğini fark etmişlerdi. Asya meydanın kenarında duruyordu. Herkesin yüzündeki endişeyi okuyabiliyordu. O sırada köyün yaşlı bilgesi hoca bastonuna dayanarak kalabalığın ortasına girdi. Beyaz sakalları, yaşanmışlığın izlerini taşıyan derin gözleriyle etrafına baktı. Sessizlik, rüzgarın uğultusuyla birleşerek ağır bir perde gibi üzerlerine çöktü. Hoca derin bir nefes aldı ve sesini yükseltti. "Bu, eski zamanlardan beri bilinen bir lanet," dedi. Sesi köy meydanında yankılandı. "Zamanın anahtarı kaybolmuş, onu bulmadan düzeni geri getiremeyiz." Kalabalık bir an için nefesini tuttu. Zamanın anahtarı. Asya bu efsaneyi duymuştu. Annesi ona küçükken bu anahtardan bahsetmiş, ancak bu sadece bir masaldı. Yine de Asya'nın içindeki bir ses, bunun bir masaldan daha fazlası olduğunu söylüyordu. Kalabalığın arasından ileriye doğru bir adım attı. "Zamanın anahtarı nerede hoca?" diye sordu. Sesi kararlı ve netti. Hoca Asya'ya baktı. Gözlerinde derin bir bilgelik vardı. Sanki Asya'nın bu soruyu sormasını bekliyordu. "Gölge zirvesinde," dedi yavaşça. "Ama oraya gidenin dönüşü olmaz." Herkesin kalbine korku düşmüştü. Gölge zirvesi köyden çok uzakta, karanlık ormanların ve yüksek dağların ardında gizliydi. Oraya giden kimse geri dönmemişti. Ama Asya bu sözlerin etkisiyle geri çekilmedi. İçinde bir kıpırtı hissetti, rüzgarın ona fısıldadığını. Rüzgar etrafında döndü ve ona cesaret verdi. "Sen yapabilirsin," diye fısıldıyordu. Sanki onu cesaretlendiren görünmez bir el vardı. Asya derin bir nefes aldı. Bu sadece bir macera değil, onun kaderiydi. Annesine baktı. Annesinin gözlerinde korku ve gurur vardı ama Asya'yı durdurmaya çalışmadı. Onun bu yolculuğa çıkması gerektiğini biliyordu. Asya gözlerini hocaya çevirdi ve kararlı bir sesle konuştu. "Gideceğim," dedi. "Zamanın anahtarını bulacağım." Kalabalık uğuldamaya başladı. Fısıltılar etrafa yayıldı. Kimse Asya'nın bu kararlılığına inanmak istemiyordu. Hoca Asya'ya baktı ve başını hafifçe salladı. "Bu senin yolculuğun," dedi. "Rüzgar seninle olsun." Asya köy meydanından ayrılırken rüzgar onun çevresinde hafifçe esiyordu. O an rüzgarın ona verdiği cesaretle doluydu.
Bu yolculuk zor olacaktı. Ama Asya'nın kalbinde bir güç vardı. O, rüzgarın kızıydı ve bu yolculuk onun gerçek gücünü bulacağı bir serüven olacaktı. Rüzgar, Asya'nın kulağına son bir kez fısıldadı. Zamanın anahtarı seni bekliyor. Asya köyün sınırına doğru ilerlerken fırtına yeniden yükseldi. Ancak bu sefer fırtına Asya'nın arkasında değil, onun içindeydi. Asya, köyün sınırlarını geçerken rüzgar onun etrafında dolanıyordu. Adeta ona yol gösteriyordu. Ağaçların yaprakları rüzgarın her hareketiyle hışırdıyordu. Bu yalnızca onun duyabildiği bir fısıltıydı, bir rehberin sesi gibi. Rüzgar, Asya'nın her adımında, her dönüşünde ona eşlik etti. Ancak yol uzun ve çetin görünüyordu. Uzakta, dağların ardında gölge zirvesi, sislerle kaplı halde duruyordu. Asya kararlıydı. Ama yolculuk, düşündüğünden daha zorluydu. Dağlar yükseliyor, vadiler derinleşiyordu. Her adımda rüzgar ona eşlik ederken, Asya'nın içindeki korkular da yükseliyordu. Her adımda rüzgar daha yoğun, daha karanlık bir hal alıyordu. Ve bir noktada karşısına sisle kaplı bir orman çıktı. Orman, köydekilerin anlattığı gibi bir yerdi. Yoğun, sessiz ve ürpertici. Sis, Asya'nın görüşünü engelliyordu. Ancak rüzgar onun yolunu açmaya devam etti. Birden ağaçların arasından bir ses duydu. Bu ses, rüzgarın sesinden farklıydı. Daha alaycı, daha soğuktu. "Nereye gidiyorsun rüzgarın kızı?" Asya durdu, etrafına bakındı. Sis o kadar yoğundu ki hiçbir şey net görünmüyordu. Ancak sesin geldiği yöne odaklanınca gri kürklü bir tilkiyi fark etti. Tilkinin gözleri sisin içinde parlıyordu. Bu gözler karanlık ve keskin bakışlarla ona bakıyordu. Asya hiç tereddüt etmeden cevap verdi. "Zamanın anahtarını bulmaya," dedi. Tilki başını eğip onu süzdü. Alaycı bir şekilde gülümsedi. "Zamanın anahtarı," diye tekrarladı. Sesi alay doluydu. "Bu yol seni kendinle yüzleştirmeden anahtara ulaştırmaz." Asya, tilkinin sözlerini anlamaya çalıştı. Ne demek istiyordu? Kendiyle yüzleşmek? Rüzgarın kızı olarak bu yola çıkmıştı ama bu yolda neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Gözlerini kıstı ve tilkiye sordu. "Ne demek istiyorsun?" Tilki ağaçların derinliklerine doğru yürümeye başladı. Kuyruğu sisin arasında bir silüet gibi kaybolup gidiyordu. Asya tereddüt etti ama rüzgar ona fısıldıyordu. "Takip et." "Gel," dedi tilki, karanlık ormanın içine doğru. "Sana göstereyim." Asya, tilkinin peşinden gitmeye karar verdi. Her adımda rüzgar ona destek oluyordu. İçindeki korkuları bastırmak zorundaydı. Bu orman, karanlık sırlarla doluydu ve her adımda Asya'nın içini ürpertiyordu. Tilki, onu ormanın en karanlık köşelerine götürdü. Burada ağaçların arasında sisin içinde bir aynalık belirdi. Bu sıradan bir ayna değildi. Yüzeyi adeta dalgalanan bir su gibi hareket ediyordu. Asya aynaya yaklaştı ve içine baktı. Gördüğü şey kendi yansımasıydı ama aynı zamanda değildi. Aynada Asya'nın en derin korkuları, bastırdığı hisleri ve kabullenmekten kaçtığı yüzü vardı. Gözleri hayal kırıklıklarıyla doluydu. Yüzü rüzgarın getirdiği bütün acıları yansıtıyordu. Bu onun en kırılgan haliydi. Bu ben miyim?" diye fısıldadı Asya şaşkınlıkla. Tilki onun yanında belirdi. Gözlerini aynaya dikti. "Kendi korkularınla yüzleşmeden gerçek gücünü bulamazsın," dedi. "Bu senin içsel yolculuğun, rüzgarın kızı. Korkularını kabul et, onları bastırma." Asya gözlerini kapattı. Rüzgar etrafında döndü ve ona sarıldı. Rüzgarın fısıltıları kalbinin derinliklerine ulaşıyordu. "Kabul et.
dedi Rüzgar. Kendi gerçeğini kabul et. Asya derin bir nefes aldı ve gözlerini yeniden açtı. Aynada gördüğü şey değişmişti. Artık sadece kendini değil, Rüzgar'ın onun bir parçası olduğunu görüyordu. Rüzgar'ın ona verdiği güç, sadece dışarıdan gelen bir kuvvet değil, içindeki bir fırtınaydı. Korkularının, şüphelerinin bir parçasıydı. Ama aynı zamanda ona cesaret veren şey de bunlardı. Kendini kabullendiği an, aynadaki yansıma ışıldadı. Kendi karanlığıyla yüzleşmek, ona Rüzgar'ın gerçek doğasını anlaması için bir yol açmıştı. "Hazırım," dedi Asya kararlılıkla. Artık korkuları onu durduramayacaktı. Çünkü onları kabullenmiş, onların da bir parçası olduğunu anlamıştı. Tilki başını onaylarcasına salladı. "O zaman gölge zirvesine doğru devam et," dedi. "Ama unutma, anahtar sadece Rüzgar'ın gerçek doğasını anlayana verilir." Asya tilkiye minnetle baktı. Artık içindeki fırtına dinmişti. Kendi yolculuğunun içsel bir dönüşüm olduğunu anladı. Rüzgar'ın gerçek doğası özgürlüktü. Korkularından özgürleşmek ve kendi gerçekliğini kabullenmek. Rüzgar onun etrafında döndü. Fırtına sakinleşmiş, Asya'nın içindeki güçle birleşmişti. Şimdi gölge zirvesine doğru Rüzgar'ın gerçek kızı olarak yola çıkabilirdi. Bu, onun hem dışarıdaki dünyaya hem de kendi içsel dünyasına yaptığı bir yolculuktu. Zirveye ulaşmak artık sadece bir mesafe değil, kendi içindeki dönüşümün son adımıydı. Asya, Rüzgar'ın eşliğinde yoluna devam etti. Gölge zirvesi onu bekliyordu ve Asya bu yolculukta artık yalnız değildi. Çünkü Rüzgar onun içindeydi. Asya, gölge zirvesine ulaştığında nefesini tuttu. Zirve, sisin ötesinde uzanan uçsuz bucaksız bir karanlığın ortasında duruyordu. Etrafında yalnızca Rüzgar'ın uğultusu vardı. Rüzgar ona sanki veda eder gibi hafifçe esiyor, kulaklarına eski bir dostun fısıltılarını taşıyordu. Zirvenin tam ortasında antik bir kapı duruyordu. Bu kapı taş ve yıldız tozuyla örülmüştü. Üzerinde zamanın ve hayatın döngülerini anlatan ince işçilikler vardı. Kapının önünde gözleri yıldızlarla dolu kadim bir varlık bekliyordu. Asya kapıya doğru yürüdü. Rüzgar onun etrafında dönerken kapının önünde duran varlıkla göz göze geldi. Varlık insana benziyordu ama gözleri. O gözler evrenin derinliklerinden fırlamış gibi parlıyordu. Yüzünde ne yaşlılık ne de gençlik vardı. Yalnızca zamanın kendisi gibi bir ifade taşıyordu. Asya cesaretini toplayarak konuştu. "Zamanın anahtarını almaya geldim," dedi. Sesi rüzgarla birlikte fısıldadı. Kadim varlık Asya'ya uzun uzun baktı. Gözleri Asya'nın içini okurcasına derin ve keskin bir şekilde parlıyordu. Bir süre sessiz kaldı. Sanki Asya'nın ruhunun derinliklerine bakıyordu. Sonunda düşük ve yankılanan bir sesle konuştu. "Zamanın anahtarını kullanmanın ne anlama geldiğini biliyor musun?" diye sordu. Asya başını salladı. Uzun bir yolculuktu bu. Dışarıdaki dünyadan çok kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuktu. Bu yüzden neyle karşılaşacağını biliyordu. "Biliyorum," dedi. Sesi sakin ama kararlıydı. Zamanı kurtarmak, rüzgarın gücünden vazgeçmek demek. Kadim varlık başını yavaşça salladı. Gözlerindeki yıldızlar bir an parladı. Sonra tekrar sönükleşti. "Rüzgar, senin bir parçan," dedi varlık. "Ondan vazgeçmek kolay olmayacak. Ama eğer gerçekten bunu yapmayı seçersen, zamanın kapısı sana açılacak." Asya derin bir nefes aldı. Rüzgarın ona son kez fısıldadığını hissetti. Onu saran, ona güç veren, ona rehberlik eden rüzgar. Şimdi ondan ayrılmak zorundaydı. Bu, onun için kolay bir şey değildi. Rüzgar, onun en yakın dostuydu. Ama Asya, bu yolculuğun gerekliliğini biliyordu. Onun görevi,
yalnızca kendi kaderini değil, köyünün kaderini de değiştirmekti. Gözlerini kapattı ve rüzgarın etrafında dönmesine izin verdi. Son bir kez rüzgarın ona fısıldadığı melodiyi dinledi. "Ben hazırım," dedi Asya gözlerini açarken. Kadim varlık elini gökyüzüne doğru kaldırdı. Parlak bir ışık kapının üzerindeki yıldız taşlarını aydınlattı. Zamanın kapısı yavaşça açıldı ve içinden saf bir ışık yayıldı. Asya gözleri kamaşsa da korkmadan adımını attı. O an rüzgarın onun etrafından ayrıldığını, bedenini terk ettiğini hissetti. Rüzgar özgürlüğüne kavuşmuş gibi yükseldi ve gökyüzüne karıştı. Ancak Asya içindeki bir huzurun yükseldiğini hissetti. Rüzgar gitmişti ama boşluk hissi yerine bir tamamlanmışlık hissi bırakarak gitmişti. O anda Asya, rüzgarın sadece bir güç değil, aynı zamanda bir öğretmen olduğunu anladı. Rüzgar, ona cesareti, özgürlüğü ve kendini kabullenmeyi öğretmişti. Şimdi Asya, rüzgar olmadan da kendi gücünü bulmuştu. Zamanın kapısının içinden ilerlediğinde, zamanın anahtarını gördü. Parlayan, ışık saçan bir nesneydi bu. Sanki geçmişi, geleceği ve şimdiyi içinde barındırıyordu. Asya, anahtarı eline aldığında, köyde zaman yeniden hareket etmeye başladı. Kadim varlık Asya'ya doğru eğildi. "Bunu yaptın," dedi. Sesinde bir onaylama vardı. "Zamanın döngüsünü yeniden düzenledin." Asya gülümseyerek başını eğdi. "Bu benim yolculuğumdu," dedi. "Rüzgarın kızı olmaktan kendi kaderimi yazan kişiye dönüştüm." Asya köyüne döndüğünde köy halkı yeniden canlanmıştı. İnsanlar eski hallerine kavuşmuş, zamanın getirdiği kaostan kurtulmuştu. Meydanda toplanan köylüler Asya'nın dönüşünü hayretle izlediler. O, köyün kahramanı olarak geri dönmüştü. Ama Asya, rüzgarın gücü olmadan yalnızca kendi içsel gücüyle bu mücadeleyi kazanmıştı. Hoca, kalabalığı yararak Asya'ya doğru ilerledi. Yaşlı gözleri Asya'yı süzerken hafifçe gülümsüyordu. "Rüzgarın gücü artık sende değil," dedi hoca merakla. "Ne hissediyorsun?" Asya başını gökyüzüne çevirdi. Hafif bir esinti yüzünü okşadı. Rüzgar onun etrafında değildi ama ona dokunuyordu. "Rüzgar gitmedi," dedi Asya huzurla. "Sadece özgürleşti." Asya artık rüzgarın gücüne ihtiyaç duymuyordu. O, kendi yolculuğunu tamamlamıştı. Rüzgar ona rehberlik etmiş, ancak sonunda onu kendi başına ayakta duracak kadar güçlü kılmıştı. Köy, Asya'nın zaferini kutlarken Asya derin bir nefes aldı. Şimdi rüzgarın bir parçası olmadan da özgürdü. Ve böylece Asya'nın masalı sona erdi. Ama köyde her esen rüzgarla birlikte Asya'nın hikayesi fısıldanmaya devam etti. Rüzgarın kızı artık rüzgarın özgürlüğüyle tanınan bir kahramandı. Çünkü gerçek özgürlük rüzgarın ardında değil, insanın kendi içindeki cesaretteydi. Küçük, dağların arasında saklanan, pek az kişinin bildiği bir köyde herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı bir adam yaşardı. Sadık, adı gibi sessiz ve derin bir adamdı. Uzun boylu, zayıf yapılı, griye çalan sakalları vardı. Üzerinden hiç çıkarmadığı eski, kahverengi paltosu onun adeta bir parçası gibiydi. Köylüler onunla karşılaştığında hep kafalarını çevirir, çocuklar ise onun gölgesi bile yaklaştığında oyunlarını bırakıp uzaklaşırdı. Sanki Sadık'ın sessizliği bir lanet gibiydi, köyün üzerine çöken. Sadık kimseyle konuşmazdı. Köyde ne bir selamı duyan oldu, ne de bir gülüşünü gören. Köyün yaşlıları Sadık'tan bahsederken her zaman kısık sesle konuşurdu. "Sadık kimdir?" diye sorulduğunda
Yaşlıların gözlerinde beliren tuhaf bir huzursuzluk dikkat çekerdi. Köylüler arasında Sadık hakkında çeşitli söylentiler dolaşırdı. Bazıları onun bir derviş olduğunu, dünya nimetlerinden elini eteğini çektiğini söylerdi. Kimileri ise Sadık'ın eskiden köyün zenginlerinden biri olduğunu, fakat bir trajedi yaşadıktan sonra kendini insanlardan soyutladığını anlatırdı. Ancak kimse kesin olarak onun geçmişini bilmezdi. Köyde Sadık hakkında bilinen tek gerçek, onun her sabah gün doğarken köyün dışında bulunan eski bir meşeye gidip saatlerce orada oturduğuydu. Köyün dışında, taşlı yolun sonunda duran bu meşe ağacı, köyün en eski varlıklarından biriydi. Sadık, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola çıkar, ağır adımlarla meşe ağacına varır ve orada sessizce otururdu. Meşenin altında saatlerce otururken gözlerini kapatır, bazen de uzaklara, dağların ardına dalıp giderdi. Kimse onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayamazdı. Özellikle köydeki gençler ve çocuklar Sadık'ın bu alışkanlığına anlam veremezdi. Köyün yaşlılarından Mehmet dede bile Sadık ve meşe ağacı hakkında konuşurken belirsiz cümleler kurardı. "O meşe köyümüzün en eski sırlarını saklar," derdi Mehmet dede. Ancak kimse bu sırların ne olduğunu bilmezdi. Bu durum köyde gittikçe büyüyen bir merak yaratıyordu. Sadık'ın her gün düzenli olarak yaptığı bu ziyaret köyün gündeminden hiç düşmezdi. Sadık'ın köyde kimseyle konuşmaması onu daha da gizemli yapıyordu. Sadık'ın bu sessizliği ve gizemi köydeki gençlerden biri olan Hasan'ın ilgisini çekmeye başladı. Hasan diğerlerinden farklıydı. Cesur ve meraklı bir ruha sahipti. Köydeki herkesin korkuyla yaklaştığı Sadık'a karşı derin bir merak beslemeye başlamıştı. "Bu adam neden her sabah meşe ağacına gidiyor?" diye kendi kendine sorar dururdu. Hasan, Sadık'ın meşe ağacına olan bağlılığını anlamak ve bu gizemi çözmek için kararlıydı. Bir gece Hasan kararını verdi. Ertesi sabah Sadık'ı takip edecek ve onun sırrını öğrenecekti. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Gün doğumuna yakın, Sadık'ın evinin yakınında saklanarak onun dışarı çıkmasını bekledi. Hava aydınlanırken Sadık yine her zamanki gibi ağır adımlarla evinden çıktı ve köyün dışındaki meşe ağacına doğru yürümeye başladı. Hasan sessizce onun peşinden gitti. Adımlarını dikkatle attı. Bir yaprağı bile hışırdatmadan Sadık'ı takip etti. Yol boyunca Sadık bir kez bile arkasına bakmadı. Sanki Hasan'ın varlığını biliyor ama umursamıyormuş gibi yürüdü. Nihayet meşe ağacına vardıklarında Sadık her zamanki yerine oturdu. Gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. Hasan biraz uzakta bir çalının arkasında saklanarak onu izledi. Sadık'ın meşe ağacının altında oturduğu an sanki zaman durmuş gibiydi. Rüzgar yaprakların arasından hafifçe esti, güneşin ilk ışıkları meşe ağacının dallarının arasından süzüldü. Hasan bu sessizliğin içinde Sadık'ın bu ağaca neden bu kadar bağlı olduğunu anlamaya çalıştı. Gözlerini kapatan Sadık sanki başka bir dünyadaydı. Hasan bu anın büyüsünü bozmamak için yerinden kıpırdamadı. Sadık'ın sessizliği Hasan'ın içine işledi. Orada meşe ağacının gölgesinde Sadık'ın sessizliğiyle birlikte köyün en derin sırrına doğru bir adım atıyordu. Birden etrafta hafif bir rüzgar esmeye başladı. Meşe ağacının yaprakları rüzgarla birlikte hışırdadı. Ancak bu sıradan bir hışırtı değildi. Hasan sanki ağaç fısıldar gibi ince ve derin bir sesin etrafı sardığını hissetti. Yaprakların arasından gelen bu tuhaf ses Sadık'a bir şeyler anlatıyormuş gibi geliyordu. Hasan bu gizemli atmosferde sanki ağaç Sadık'a köyün kadim sırlarını fısıldıyordu. Zaman durmuş gibiydi. Sadece rüzgarın ve yaprakların fısıltıları duyuluyordu.
Hasan daha fazla dayanamadı. İçindeki korkuyu ve heyecanı bastırarak yavaşça Sadık'a doğru yürümeye başladı. Her adımında ağaçtan gelen fısıltılar daha da yoğunlaşıyordu. Sadık, Hasan'ın yaklaşmasını fark ettiğinde gözlerini açtı. Fakat yüzündeki ifadede hiçbir şaşkınlık yoktu. Sanki onun geleceğini önceden biliyormuş gibiydi. Hasan sonunda Sadık'ın karşısında durdu. Kalbi hızlı hızlı atıyordu ama merakı korkusunun önüne geçmişti. Derin bir nefes alarak, "Sadık amca, burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Sesinde biraz çekingenlik vardı. Sadık bir süre Hasan'a baktı. Yüzünde derin çizgiler, yılların yükünü taşıyordu. Hasan Sadık'ın cevabını beklerken içini bir huzursuzluk kapladı. Sadık'ın yıllardır köyde kimseyle konuşmadığını biliyordu. Onun şimdi cevap vermesi köyde bir efsaneye dönüşebilirdi. Sadık gözlerini tekrar kapattı ve birkaç dakika boyunca sessiz kaldı. Hasan sabırsızlıkla onun bir şey söylemesini bekliyordu. Sanki Sadık bu sessizlik içinde Hasan'ın sabrını test ediyordu. Nihayet Sadık derin bir nefes aldı ve yavaşça gözlerini açtı. Gözlerinde hem bir bilgelik hem de derin bir acı vardı. Sakin bir sesle, "Sessizliği dinliyorum evlat," dedi. Bu, Sadık'ın köyde yıllardır duyulan ilk cümlesiydi. Hasan şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. Sadık'ın konuştuğunu duymak beklediğinden çok daha etkileyici olmuştu. Sadık'ın sesinde yaşanmışlıkların ve derin bir hüznün izleri vardı. Hasan bir süre sessiz kaldı. Sadık'ın bu kısa ama anlamlı cümlesinin ağırlığını hissetti. "Sessizliği dinliyorum." Bu sözler Hasan'ın zihninde yankılandı. Ne anlama geldiğini tam olarak kavrayamıyordu. Ama bu sözlerin arkasında büyük bir hikaye saklı olduğunu seziyordu. Sadık, Hasan'ın yüzündeki merakı gördü ve biraz daha konuşmaya karar verdi. "Bu meşe ağacı köyümüzün en eski tanığıdır," dedi. "Köyün kuruluşundan bu yana burada durur. Bu ağaç, köyün kaderini şekillendiren önemli olayların hepsine şahitlik etmiştir." Hasan, Sadık'ın bu sözlerini dikkatle dinliyordu. Sadık, ağaca dönüp yaprakların arasındaki fısıltıyı dinlerken, "Her sabah bu ağacın altında otururum ve o bana köyün geçmişini fısıldar," diye ekledi. Sadık yavaşça geçmişini anlatmaya başladı. Bir zamanlar köyde mutlu bir aileye sahipti. Gençliğinde karısı ve 2 çocuğuyla bu köyde huzurlu bir yaşam sürüyordu. Ancak bir gece köyde çıkan büyük bir yangın Sadık'ın hayatını alt üst etti. Yangın sırasında ailesini kaybetmişti. Köy halkı yangının nasıl çıktığını asla anlayamamış, bu büyük trajedi köyün üstünde kara bir bulut gibi kalmıştı. Sadık bu acıyla başa çıkamayıp sessizliğe bürünmüştü. Sadık o günden sonra meşe ağacının altında oturmaya başlamıştı. O ağacın yangının tek şahidi olduğuna inanıyordu. Ailesinin ruhlarının bu ağacın dalları arasında saklandığını düşünüyordu. Her sabah sevdiklerine selam vermek ve onların ruhlarını hissetmek için meşe ağacına gelir, sessizliği dinlerdi. "Sessizliğin içinde onların fısıltılarını duyarım," dedi Sadık. "Bu ağaç, onların bana bıraktığı bir hatıra, bir bağdır." Hasan bu trajik hikayeyi dinlerken Sadık'ın neden bu kadar sessiz olduğunu anlamaya başladı. Onun sessizliği bir yalnızlık değil, derin bir yas ve acının yansımasıydı. Meşe ağacı, Sadık'ın kaybettikleriyle arasında kurduğu köprüydü. Hasan bu gerçeği öğrendikten sonra Sadık'a olan bakış açısı tamamen değişti. Sadık yalnızca köydeki sessiz adam değildi. O, geçmişin yükünü sessizce omuzlarında taşıyan, derin bir bilgelikle dolu bir insandı. O günden sonra Hasan, Sadık'ın sessizliğine daha fazla saygı duymaya başladı. Meşe ağacının altında Sadık'ın dinlediği sessizliği anlamaya çalıştı. Ağaç sadece yaprakların hışırtısından ibaret değildi. O, köyün tüm geçmişini ve Sadık'ın içinde sakladığı acıyı taşıyan, yaşayan bir varlıktı.
Hasan, meşe ağacının altında Sadık'tan duyduğu hikayeyi günlerce düşündü. Sadık'ın yıllardır taşıdığı bu derin acıyı ve sessizliği anladıkça ona karşı hissettiği korku yerini derin bir merhamete bırakmıştı. Artık Sadık'ı sadece köyün sessiz adamı olarak değil, köyün tarihini ve acısını içinde taşıyan bir bilge olarak görüyordu. Hasan, bu gerçeği köydeki diğer insanlarla da paylaşmaya karar verdi. Bir gün, köy meydanında toplanan insanlara Sadık'ın hikayesini anlatmaya başladı. İlk başta köylüler, duydukları karşısında şaşkınlık içindeydi. Yıllardır sessizliğiyle onları ürküten bu adamın aslında ne kadar büyük bir acı yaşadığını öğrendiklerinde, kalplerinde ona karşı bir sıcaklık ve anlayış doğdu. Sadık, artık korkulacak biri değil, köyün kaderini paylaşan biri olarak görülmeye başlandı. Köylüler ona karşı daha sıcak ve yakın davranmaya başladılar. Sadık, köydeki bu değişime kayıtsız kalamadı. Yıllardır sessizliğin içine gömülen bu adam, köylülerin samimi yaklaşımıyla yavaş yavaş insanlarla iletişim kurmaya başladı. Onun sessizliği, zamanla köy halkıyla paylaştığı anlamlı diyaloglara dönüştü. Artık Sadık, köydeki herkesin gözünde bir bilgeydi. Onun sözleri, yaşadığı acının derinliğinden gelen bilgelik ve deneyimle doluydu. Bir gün, Hasan'la meşe ağacının altında otururken Sadık, köyün en büyük sırrını paylaşmaya karar verdi. Meşe ağacına bakarak, "Bu ağaç, köyün ruhunu içinde saklar," dedi. Bu ağaç, köyde yaşanan tüm olayları, sevinçleri, acıları içinde barındırır. Ancak bu sırları sadece doğru soruları soranlara açar. Hasan, Sadık'ın sözleri karşısında derin bir düşünceye daldı. Sadık devam etti. "Bu ağacın gölgesinde herkesin kendi hikayesi vardır. Sadece dinlemeyi bilmelisin. Yıllar boyunca burada oturarak köyün kaderini değiştiren bu ağacın ruhuyla konuştum. Ağaç bana köyün gerçek tarihini ve insanların unuttuğu hikayeleri anlattı." Sadık, meşe ağacının sadece onun değil, köyde yaşayan herkesin geçmişini içinde sakladığını söyledi. "Bu ağacın kökleri köyümüzün en derin sırlarına uzanır," dedi. "Bu sırlar bazen fısıldayan rüzgarın sesinde, bazen de yaprakların arasında saklıdır." Sadık'ın bu sözleri, Hasan'ın gözünde meşe ağacına bambaşka bir anlam kattı. Ağaç, artık sadece köyün ortasında duran bir meşe değil, köyün bütün yaşanmışlıklarının sessiz bir tanığıydı. Köylüler Sadık'ın bu hikayesini öğrendikten sonra meşe ağacına daha farklı bir gözle bakmaya başladılar. Artık ağaç, köyün ruhunun, geçmişinin ve geleceğinin bir sembolüydü. Sadık, köydeki sessiz adam olmaktan çıkmış, köyün bilgesi haline gelmişti. Herkes ondan öğrenecekleri şeyler olduğunu fark etti. Sadık'ın bilgeliği, köyün yeni nesillerine aktarılan bir miras haline geliyordu. Ancak bir gün, Sadık yine meşe ağacının altında sessizce otururken, köylüler onu bir daha hiç göremediler. Sadık sanki meşe ağacının ruhuyla birleşmiş ve sonsuz bir huzura kavuşmuş gibiydi. Köylüler, o gün Sadık'ın meşe ağacının gölgesinde huzura erdiğini anladılar. Onun bedeni orada olmasa da, ruhunun meşe ağacında yaşadığını hissettiler. Sadık'ın yokluğunda bile, köylüler her sabah meşe ağacına gidip, onunla sessiz bir diyalog kurmaya devam ettiler. Ağaç, artık sadece bir ağaç değil, Sadık'ın ruhunu, köyün kadim geçmişini ve unuttukları hikayeleri içinde saklayan bir varlıktı. Köylüler, meşe ağacının gölgesinde oturarak, Sadık'ın onlara öğrettiği sessizliği dinlemeye başladılar. Herkes kendi hikayesini, geçmişini ve köyün unutulmuş sırlarını bu ağacın gölgesinde buldu. Sadık'ın ardından köyde insanlar daha fazla diyalog kurmaya ve geçmişlerini hatırlamaya başladılar. Artık sessizlik bir korkunun değil, derin bir anlayışın sembolüydü. Meşe ağacı köyde bir sembol haline geldi.
sessizliğin ardında saklanan hikayelerin, acıların ve umudun sembolü. Hasan, Sadık'tan öğrendiği bu derin sırrı köydeki herkese aktardı. Meşe ağacının altında toplanan köylüler, Sadık'ın ruhunu anarken köyde artık sessizlik değil, anlayış ve sevgi hüküm sürmeye başladı. Köy, Sadık'ın onlara öğrettiği gibi sessizliğin içinde gizlenen derin anlamları bulmayı öğrendi. Meşe ağacının gölgesinde Sadık'ın bıraktığı mirası yaşatmaya devam ettiler. Artık köyde sessizliğin dili vardı. Bu dil, geçmişin izlerini, acıların derinliğini ve umudun gücünü anlatıyordu. Uzak diyarlarda, ormanın derinliklerinde herkesin korku dolu gözlerle baktığı bir yer vardı. Karanlık Saray. Bu saray, yıllardır kapalı duran devasa kapıları ve soğuk taş duvarlarıyla insanlara karşı sessiz ve korkutucu bir yüz gösteriyordu. Kimse bu sarayın içinde ne olduğunu bilmiyordu. Çünkü kimse yaklaşmaya cesaret edememişti. Etrafında dolanan efsaneler sarayın duvarlarını daha da kalınlaştırmıştı. Kimi içinde büyük bir hazine saklandığını, kimi ise sarayın lanetli ruhlarla dolu olduğunu anlatırdı. Ancak herkesin hemfikir olduğu tek bir şey vardı. Karanlık saray tehlikeliydi. Köyde yaşayan Elvan ise bu korkutucu hikayelere inanmayan meraklı bir genç kızdı. Kendi kendine bir yer hakkında bu kadar hikaye anlatılıyorsa orada anlatılmamış bir gerçek olmalı diye düşünürdü. İçindeki merak onu sürekli karanlık saraya gitmeye itiyordu. Bir gün bu düşüncesini daha fazla bastıramadı. Karanlık sarayın ardında ne olduğunu görmek istiyordu. Köy meydanında Elvan'ın saraya gitme niyetini duyan köylüler şaşkınlıkla ona baktılar. İçlerinden yaşlı bir kadın titreyen bir sesle uyardı onu. "O saraya kimse yaklaşamaz," dedi. Gözleri korkuyla büyümüştü. "Orada yalnızca karanlık var." Elvan, kadının sözlerine aldırış etmedi. Cesaretini topladı, gözlerinde kararlılıkla yanıt verdi. "Karanlık, içinde ışığı saklayan bir perde olabilir," dedi. "Ben bu perdenin ardında ne olduğunu göreceğim." Köylüler Elvan'ın bu sözlerini duyunca suskunlaştılar. Onun bu kadar kararlı olacağını beklemiyorlardı. Elvan, kendisine duyulan korkuyu görebiliyordu. Ama bu korkunun ardında saklanan gerçeği öğrenmek için yola çıkmaya kararlıydı. Elvan, karanlık saraya doğru yola çıktığında hava değişti. Güneş bulutların ardına saklandı. Rüzgar uğuldamaya başladı. Yol boyunca ağaçlar fısıldıyor, sanki onu uyarıyorlardı. Ancak Elvan bu fısıltılara kulaklarını kapadı. Sarayın devasa kapısına ulaştığında kapının üzerine düşen gölgeler sanki onu içeri davet ediyordu. Ağır kapı, Elvan'ın yaklaştığını hisseder gibi yavaşça açıldı. Elvan içeri adımını attığında bir soğuk rüzgar yüzüne çarptı. İçerisi tamamen karanlıktı. Duvarlar, zemin, tavan, her şey karanlıkla kaplıydı. Ancak bu karanlık sıradan değildi. Sanki canlıydı, nefes alıyordu. Karanlık adeta fısıldıyor, içinde bir şeylerin yaşadığını hissettiriyordu. Elvan, içindeki ürpertiyi bastırdı ve derin bir nefes aldı. "Kim var orada?" diye seslendi. Sesi boş koridorlarda yankılandı. Cesaretini toplamaya çalışıyordu. Ama kalbi hızla çarpıyordu. Bir an için sessizlik oldu. Ardından karanlığın derinliklerinden yankılanan bir ses duyuldu. Bu ses soğuk ve ürperticiydi. Sanki karanlığın kendisi konuşuyordu. "Sen buraya neden geldin yabancı?" diye sordu ses ağır ve uğuldayan bir tonda. Elvan bir an için durdu. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Ama bu mümkün değildi. Ses sanki her yerden ve hiçbir yerden geliyordu. Elvan derin bir nefes aldı. Korkularının yüzeye çıkmasına izin vermedi. Onun buraya geliş amacı basitti. Karanlığın ardındaki gerçeği öğrenmek.
karanlığın ardındaki sırrı öğrenmek için geldim, dedi. Sarayın neden böyle olduğunu bilmek istiyorum. Karanlık hafifçe kıpırdadı. Sanki sarayın kendisi hareket ediyor, içinde bir canlılık taşıyordu. İçeriden bir hareketlenme hissedildi. Duvarlardaki gölgeler dalgalandı. Ardından o soğuk ve ağır ses yeniden yankılandı. "O zaman seni bekleyen sırlarla yüzleşmeye hazır ol," dedi ses. Çünkü burada gördüğün her şey karanlığın ardında saklanan bir gerçektir. Elvan'ın içi ürperdi ama aynı zamanda bir merak dalgası yükseldi. Bu saray sıradan bir yer değildi. İçinde karanlığın ardında saklanan bir şey vardı. Elvan, bu fısıldayan karanlığın içinde ilerlemeye karar verdi. Karanlık saray ona kendi sırlarını açmaya hazırlanıyordu. Elvan, karanlığın içinden geçerken etrafında şekil değiştiren gölgeler gördü. Gölgeler ona hikayeler anlatıyor, geçmişin ve geleceğin fısıltılarını taşıyordu. Elvan, bu anın büyüklüğünü hissetti. Karanlığın içinde bir sır vardı ve bu sır, onun kendi iç yolculuğunun da bir parçasıydı. Saray, ona fısıldıyordu. "Gerçek, sadece karanlığın ardında saklanmaz," dedi. "Gerçek, karanlıkla yüzleştiğinde ortaya çıkar." Elvan, bu sözlerin ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordu. Ama bu sarayın ona söyleyecek çok şeyi olduğunu anlıyordu. Ve böylece karanlığın içindeki yolculuğu başladı. Karanlık saray, ona ışığın ve gölgenin dans ettiği bir dünyanın kapılarını açmak üzereydi. Elvan, sarayın derinliklerine doğru ilerledikçe karanlığın yoğunlaştığını hissetti. Karanlık koridorlar sanki sonsuza dek uzanıyormuş gibi görünüyordu. Her adımında etrafındaki gölgeler hareket ediyor, karanlık duvarların nefes alıp verdiğini hissediyordu. Bu yer yaşayan bir varlık gibiydi. Her köşesinde bir sır, her gölgesinde bir fısıltı saklıydı. Elvan, korkusunun giderek büyüdüğünü fark etti. Ancak bu korku, içindeki merakla başa çıkamıyordu. Bir noktada, koridorun sonunda eski, ahşap bir kapı gördü. Kapının üzerindeki yazı dikkatini çekti. "Gölge, ışığın bekçisidir." Elvan, bu kelimeleri anlamaya çalıştı. Gölgenin ışığın bekçisi olması. Bu sözlerin derinliğini kavramak için henüz hazır olmadığını biliyordu. Ama içindeki bir ses, bu kapıyı açması gerektiğini söylüyordu. Gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı ve kapıyı yavaşça araladı. Kapı açılır açılmaz, içeriden soğuk bir rüzgar esti. Elvan bir adım attı ve karanlığın içindeki figürü fark etti. Bu, insana benzeyen ama yüzü olmayan, yalnızca gölgelerden oluşmuş bir varlıktı. Onun varlığı, karanlığın özünü temsil ediyordu. Gözleri, sonsuz bir boşluk gibi karanlıktı. Elvan bu figürle karşılaştığında ürperdi. Ancak geri adım atmadı. Korkusunu bastırmak zorundaydı. "Sen kimsin?" diye sordu Elvan, sesinde hafif bir titreme olmasına rağmen cesurca. Gölge figürü başını hafifçe eğdi. Varlığı sanki sarayın derinliklerinden gelen bir yankı gibiydi. "Ben bu sarayın koruyucusuyum," dedi. Sesi derin ve uğultuluydu. "Ben ışığın sakladığı karanlığım." Elvan bu sözlerin anlamını çözmeye çalıştı. Işığın sakladığı karanlık. Bu nasıl mümkün olabilirdi? "Işık ve karanlık birlikte nasıl olabilir?" diye sordu. Yüzündeki şaşkınlık ifadesini gizleyemiyordu. Gölge figürü ellerini uzattı. Elleri sanki Elvan'ı sarar gibi hafifçe dalgalandı. Etrafındaki gölgeler figürün hareketiyle dans etmeye başladı. "Her ışık kendi gölgesini yaratır," dedi figür. "Ve her gölge ışığın varlığını hatırlatır. Bu saray, ışıkla karanlığın dans ettiği yerdir. Ancak sen gerçeği görmek istiyorsan, korkularınla yüzleşmek zorundasın." Elvan, içindeki korkuların yükseldiğini hissetti. Kalbi hızla atıyordu. Bu karanlık varlık, sanki onun ruhunun derinliklerine bakıyordu. İçindeki en derin korkuları,
karanlığın fısıldadığı bu sözlerde yankılanıyordu. Elvan buraya karanlığın ardındaki ışığı bulmaya gelmişti. Ancak bu yolculuk sadece dışarıdaki karanlığı değil, kendi içindeki karanlığı da anlamayı gerektiriyordu. Gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. İçinde yükselen korkuyu bastırdı ve kendini karanlığın kollarına bıraktı. Birden etrafındaki gölgeler hareketlenmeye başladı. Gölge figürü ellerini kaldırdı ve karanlık bir dalga Elvan'ın etrafında dönmeye başladı. Gölgeler onu sararak yükseldi. Elvan gözlerini açtığında kendini ışıkla dolu bir odada buldu. Bu oda onun hatıralarını yansıtıyordu. Duvarda hayatının en mutlu ve en karanlık anları belirmişti. Bir köşede çocukken yaşadığı sevinçli anlar, diğer köşede ise kaybettiği, korktuğu, gizlediği anılar. Hepsi bir aradaydı. Gölge figürü ışığın içinde belirdi. Şimdi onun yüzü görünmüyordu. Çünkü ışık onu şekillendiriyordu. "İşte bu," dedi figür. "Işık ve karanlık birlikte var olur. Karanlık ışığı tanımlar ve ışık karanlığın anlamını gösterir." Elvan bu anın büyüklüğünü fark etti. Gözleri duvarlarda beliren hatıralara takıldı. Karanlık korkulacak bir şey değildi. O, içindeki ışığı ortaya çıkarmanın bir yoluydu. Elvan şimdi anlıyordu. Karanlık ışığın bir parçasıydı. O an kendindeki karanlıkla yüzleşmenin, kendi iç ışığını bulmanın tek yolu olduğunu kavradı. Elvan derin bir nefes aldı. İçindeki korkuları kabul ederek gölgelerin dansına katıldı. Kendi içindeki karanlık onu aydınlatacak olan ışığı saklıyordu. Korkularını reddetmek yerine onlara sarılmayı seçti. Gölge figürü onun etrafında dans eden gölgelerle birlikte hareket etti. Bu ışıkla karanlığın bir dansıydı. Birinin diğerine ihtiyacı vardı. Işık karanlığın içinden doğuyordu ve karanlık ışığın sınırlarını belirliyordu. Elvan bu dansın bir parçası oldu. Karanlığın korkutucu olmadığını, aksine ona yol gösterdiğini anladı. Gölgeler artık ona korku değil, bilgelik fısıldıyordu. Bu Elvan'ın dönüşümünün ilk adımıydı. Artık karanlık sarayın sırrını anlamaya bir adım daha yaklaşmıştı. Ve bu sır kendi içinde yatan ışık ve karanlığın dansıydı. Kendi içsel karanlığını kabul eden Elvan, ışığın ve gölgenin birlikte var olabileceğini anlamıştı. Bu onun gerçek yolculuğunun başlangıcıydı. Çünkü bu karanlık saray aslında herkesin içinde taşıdığı bir yansımaydı. Karanlıkla yüzleşip ışığını bulmak için çıktığı bir yolculuktu. Elvan, sarayın derinliklerinde yürümeye devam ederken, etrafındaki karanlık ve ışığın nasıl birbirine karıştığını izliyordu. Her adımında sanki karanlık eriyerek ışığa dönüşüyordu. Artık gölgeler korkutucu değildi. Onlar ışığın yankıları gibiydi. Elvan her adımda kendi içsel yolculuğunda da daha derine iniyor, kendi karanlığının ve ışığının nasıl birlikte var olduğunu anlıyordu. Yolculuğunun sonuna yaklaştığını hissettiğinde önünde büyük bir salon belirdi. Salonun ortasında göğe yükselen bir ışık huzmesi vardı. Işık o kadar parlaktı ki Elvan bir an için gözlerini kısarak bakmak zorunda kaldı. Bu ışık sarayın kalbiydi. Tüm karanlığın sakladığı, koruduğu bir sırdı. Elvan ağır adımlarla bu ışığa doğru yürüdü. Işığın ortasına geldiğinde kalbinin hızla attığını hissetti. Işık huzmesinin içinde sanki bir insanın yüreğini andıran bir ışık kaynağı vardı. Bu ışık sıcaktı, hayat doluydu. Elvan, ışığın varlığında kendini hafifçe geri çekti. Gözlerini ışığın derinliğine çevirdiğinde tüm karanlık kayboldu. Sarayın içindeki karanlık bu ışığın etrafında toplanıyor ama ona dokunamıyordu.
Karanlık, aslında bu ışığın etrafında dönüp duran bir örtüydü. O an, karanlığın içinden aynı ses yeniden duyuldu. Ama bu kez ses daha yumuşak, daha huzurluydu. Elvan bu sesi daha önce de duymuştu ama şimdi onun tonundaki değişimi fark etti. "Karanlık her zaman korkulacak bir şey değildir," dedi ses, yankılanarak. "O, ışığın anlamını bilen bir yoldur. Bu saray, senin içindeki ışığı bulman için var oldu. Kendi karanlığınla yüzleştiğinde gerçek ışığını bulursun." Elvan bu sözlerin ağırlığını hissetti. Sarayın kendisi aslında onun kendi iç yolculuğunun bir yansımasıydı. Karanlık ona içindeki ışığı göstermişti. Kendi korkuları, kendi gölgeleri aslında onu kendi içsel ışığına götüren birer yoldu. Elvan başını eğdi. İçinde derin bir huzur hissetti. Şimdi karanlığın ardındaki gerçeği anlamıştı. Elvan, ışığın içinde dururken gözlerini kapadı. İçindeki karanlığın ona ne gösterdiğini düşündü. Karanlık, onu güçsüz kılmak yerine ona kendi gücünü göstermişti. Kendi içindeki korkular, aslında onu bu yolculuğa çıkaran, bu ışığa götüren şeylerdi. Derin bir nefes aldı ve içindeki huzurun dalgalar halinde yayıldığını hissetti. Işık yavaşça tüm salonu doldurdu. Karanlık saray şimdi ışıkla doluyordu. Gölgeler artık ışığın dans eden birer parçasıydı. Işık ve karanlık birlikte dans ediyor, birbirini tamamlıyordu. Karanlık saray artık korkutucu bir yer değil, bilgelikle dolu bir mekan haline geliyordu. Elvan sarayın kapısından dışarı çıktığında köy halkı onu hayretler içinde izliyordu. Sarayın üzerinde asılı duran karanlık bulutlar dağılmış, yerini parlak bir ışığa bırakmıştı. Sarayın taş duvarları bile parlıyordu. Sanki içlerindeki ışık dışarı taşmıştı. Elvan kapının önünde dururken köy halkı ona doğru yaklaştı. Yaşlı kadın gözleri dolu bir şekilde Elvan'a baktı. "Bu nasıl oldu?" diye sordu. Sesi hayretle titriyordu. Elvan derin bir nefes alarak gülümsedi. Gözleri hala ışığın etkisi altındaydı. "Karanlık yalnızca ışığı saklayan bir örtüydü," dedi. Ve şimdi ışık karanlığın içindeki gerçeği ortaya çıkardı. Köylüler Elvan'ın sözlerini anlamaya çalışırken karanlık saraya baktılar. Artık bu saray bir korku kaynağı değil, bilgelik ve ışığın bir yuvasıydı. Elvan, karanlığın ardındaki sırrı ortaya çıkarmıştı. Çünkü her karanlık içinde bir ışık taşır ve her ışık karanlığın hikayesini anlatır. Elvan, derin bir huzurla orada durdu. Kendi içsel yolculuğunu tamamlamıştı. Karanlık saray, onun için sadece bir bina değil, kendi ruhunun yansımasıydı. Artık karanlığın ardındaki ışığı gördüğü için kendi yolunu aydınlatabilecek güçteydi. Saray, ona sadece karanlığın içinde nasıl yürüneceğini değil, aynı zamanda ışığın nasıl bulunacağını da öğretmişti. Ve böylece karanlık saray artık eski korkunç ününü kaybetti. Elvan köyüne döndüğünde herkes sarayın aydınlandığını ve karanlığın içindeki ışığı açığa çıkardığını gördü. Bu masal, karanlığın her zaman korkulacak bir şey olmadığını, aksine içinde saklı bir ışık taşıdığını anlatıyordu. Çünkü karanlık, ışığın anlamını bilen bir yoldur ve gerçek ışık ancak karanlığın ardında gizlidir.